Değerli TV8 izleyicileri, 8'de sağlık programımız hızla devam ediyor. Şu an konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizleri görünce daha iyi oluyorum. Bizler de aynı şekilde hocam bir mukabele ediyoruz. Hocam bir selülitle başlayalım istiyorum. Şimdi selülit nedir? Bir hastalık mıdır? Aslında selülite bir hastalık denebilir. Çünkü bir inflamasyon var doku altında. Bu manada baktığımızda ilerlemiş safhaları özellikle evet bir hastalık gibi değerlendirilebilir. Ama sağlığımızı tehdit ediyor mu? Hayır. O açıdan baktığımızda da kozmetik özellikle ilk dönemlerinde kozmetik sorun olması daha ağır basıyor. Sorunun temelinde tabii ki genetik özellikler vesaire var ama dediğiniz gibi dengesiz beslenme, kötü gıda koşulları, özellikle hareketsizlikle beraber alt kısımda çoğunlukla zaten bacak, kalça, uyluk içleri, karın gibi daha çok gövdenin daha alt kısmında gördüğümüz bir sorun olması ödemle beraber o bölgede dolaşımın, metabolizmanın bozularak yağ hücrelerinin sıkışması ve zamanla cilt yüzeyine pürüzlü bir görünüm vermesiyle O ortaya portakal çıkıyor. kabuğu görüntü hocam. Bazen inanın o değil mi? Ben çok dikkat ediyorum. Parlak taytlardan bile. İnce kıyafetlerden görünebilir. Tayta gerek yok. Pantolonlardan bile belirgin olabilecek şekilde büyük nodüler hale dönüşebiliyor. İşte o nodüler hale dönüştüğü zaman aslında hastalık seviyesinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü kişinin günlük aktivitesini etkileyebilir, ağrı yapabilir. Sadece görüntüsel değil, artık orada fiziksel bir soruna da dönüşmüştür. Amacımız aslında o raddeye gelmeden selüliti yakalamak ve tedavi etmek. Tedavi ettiğimizde bu kalıcı ve bir daha hiç geri gelmeyecek şekilde uzaklaşıyor mu? Hayır. Selülit çünkü aynı zamanda cinsel kimliğimize de bağlı bir problem. Erkeklerde öyle fazlasıyla bir selülit yapısı görülmez. Ne kadar şanslı. Erkekler bu konuda da çok şanslı. Hocam çok şanslısınız. Mesela bir selülit kabusunuz yok hayatınız boyunca. Ama olsun, selülitimiz varken biz de bununla ilgili güzel terapiler alabilme şansımız var. Onların da o şansı. Doğru hocam, ne taraftan baktığına bağlı diyorsunuz. Bakış açısı ne kadar güzel. Çünkü biz kendimizle ilgilenebilme şansı yakalıyoruz bu şekilde. O yüzden çok da şanssızlık değildir. Hocam peki selülitin yoğunluğu nedir? Toplumdaki yoğunluğu, sıklığı, bir de vücudumuzdaki yoğunluk olarak en fazla hangi bölgelerimizde görülüyor? İkinci sorum olarak. Evet, yani az önce de bahsettiğim gibi vücudumuzda en çok kalça, bacak, bacak içleri, karın o bölgelerde görülmekle beraber kollarda da görülebiliyor aslında. Ben kolda da çok yaygın bir sorun olduğunu düşünüyorum, pek sayılmamakla beraber. Yaygınlığı oldukça fazla çünkü erkekleri hariç tutarak konuşuyorum. Bizim genetik yapımızda selülite bir yatkınlık var. Bu da derimizin kalınlığından, deri altı yağ dokumuzun kalınlığından kaynaklanan bir yatkınlık. Böyle bir yatkınlığımız var. Biz bir kuzey ülkesi gibi, insanları gibi bu işten pek muaf değiliz. Daha gitgide daha da yaygın olmasının en büyük sebebi de az önce bahsettiğimiz kötü gıdaya eğilimin özellikle gençler arasında çok yaygınlaşması, hareketsizlik. Biz okula yürüyerek gidip geliyorduk. Bu bizim için bir şanslı. Çocuklarımız servisle gidip geliyorlar kapıdan kapıya. 2 yıllık bir pandemi dönemi yaşadık. Tabii ki bu tüm yaş gruplarında bu sorunu çok ciddi oranda arttırdı. Çünkü hepimiz bir evin içinde kapalı kaldık. Selülitler tavan yaptı hocam. Bölgesel fazlalıklar oldu değil mi? Selülitler aslında çok da fazla tavan yaptı. Şimdi selülit konuşuyoruz tabii, korkulu rüya diyoruz ama karşımızda sizin gibi kıymetli bir hoca olunca zaten her şeyin bir çözümü var. Biraz tedavi yöntemlerinden söz etmenizi istiyorum. Çünkü şimdi yaz da geliyor, bahardayız. Bikinilerle plaja inilecek o ilk iniş vardır ya, hep böyle hepimizde öncesinde bir panikler başlar. Ondan sonra rahatlarız zaten o açılışı yapmak için. Tabii. Tedavi yöntemleri nelerdir selülit tedavisi? Şimdi selülitin temel sebebinin ödem olduğunu göz önüne bulundurduğumuzda ödem giderici tedaviler çok önemli. Gerek makinayla gerek elle yapılan terapiler var ve evde yapabileceğimiz uygulamalar var. Biz kliniklerimizde en çok mezoterapiden faydalanıyoruz. Çünkü mezoterapi öyle bir yöntem ki hem dolaşımı hızlandırabilirsiniz,
hem lenf drenaj sağlayıp ödemin çözülmesine yardımcı olursunuz, hem yağ hücrelerini eritebilirsiniz. Tabii ki bunlar sihirli değnek değmiş gibi tek bir seansta hop yaptık, sonucu aldık, böyle bir şey yok. Seanslar boyunca takip ederek, gerekli seansta gerekli uygun karışımları kullanarak yapılması mutlaka şart. Bunca yıllık deneyimime göre mezoterapinin olmadığı bir selülit tedavisi hep yarım kalıyor. Hep yarım kalıyor. Ama bunun yanında elbette ki eğer varsa belli bir bölgede yağ fazlalığı, kitlesel yağ eritme, yani bölgesel yağ eritme yöntemlerini mutlaka uygulamalıyız. Burada devreye soğuk lipoliz giriyor veya inil lipolizle yine yağ eritme giriyor. Dolaşım problemi olduğunu göz önüne aldığımızda masaj yöntemlerini içeren aletli uygulamalar devreye giriyor. Ve bunun yanında kişinin evde yapabileceği hareket, yürüyüş veya özel fırçalar yöntemiyle duş öncesi kendi dolaşımını hareketlendirecek şekilde masaj. Açıkçası selülit kremlerinin tek başına dur haftada bir süreyim, işte bugün de süreyim, yarın bir sihirli değnek gibi bir kremi süreyim çok ve fazla etki etmez. Bir şey yok aslında. Ancak ve ancak çok ilk dönemde henüz ödemin oluşmaya başladı. Kişi ayaktayken ellerimizle sıktığımızda portakal kabuğu bile değil, minik pinçiklenmeler. Birinci dereceden söz ediyoruz değil mi burada? Başlangıç aşaması. Tam en başlangıçta eğer kişi yakalamışsak o dönem kremlerin faydasını görüyorlar. Çünkü düzenli de sürerlerse eğer bir masaj etkisini evde kendileri oluşturmuş oluyorlar. Ama artık nodüler hale gelmiş, ayakta otururken ya da yatarken dalgalı, pürüzlü, hatta yumru yumru görüntüler ortaya çıkmışsa burada kremin faydasından söz etmek çok da mümkün değil. Daha çok kadınların problemi çünkü bizim hormonal dengemiz, damarsal yapımızda yarattığı değişiklikler ve bağ dokumuzun o esneme kabiliyeti. Çünkü biz de organlık özelliğine sahibiz. Bağ dokusunda o esneme kabiliyetine ihtiyacımız var. Ama işte bu ihtiyaçtan kaynaklanan sorun da bize böyle bir korkulu rüya getiriyor. Dolayısıyla bizim sorunumuz olduğu için daha ziyade kadınların bu dönemde hormonal dengelerin iyi olduğuna da dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü gebelik ve emzirme süreçleri özellikle selülitin arttığı dönemler. Niye? Hormonal bir değişim yaşıyoruz. Keza menopozdan sonra da veya hemen öncesinde de bu dalgalanan hormon etkisiyle bu sorunlar yaşanabilir. Tedavi etsek de tekrar geri gelecek endişesi bence hastalar taşımamalı. Çünkü ne kadar geri gelecek olsa da eğer bir tedavi yoluna gitmezsek, orada biriken ödemi uzaklaştırmaz, yağların kümelenmesine, ondan sonra da topak topak olmasına izin verirsek hastalık boyutuna geçirmiş oluruz. Kesinlikle hocam. Tabii şunu da altını çizelim mi birlikte? Çünkü özellikle biz kadınlarda hep böyle bir mucize bekliyoruz ya hayatımızda. Yani şimdi mesela mezoterapiden söz ettiniz. Gerçekten selülit tedavisinde çok başarılı bir yöntem. Fakat mezoterapinin bile mutlaka masajla veya bir lenf drenajla bunun yanında beslenmeye yine dikkat edilmesi gerekiyor. Sıvı tüketiminin yoğun olması lazım. Mutlaka günde değil mi 8.000-10.000 adım atmak en azından. Zaten en başta dediğimiz gibi en büyük önemli sebeplerden biri hareketsizlik. Çünkü hareket etmediğimiz ve sürekli oturduğumuzda ödemi garantiliyoruz. Böyle gövdemizin alt kısmında ödem garanti. Ödem demek bir sonraki adımda selülit demek. Hiç yoksa bile oluşacaktır sizde. O yüzden mutlaka hareket. Çok zayıf hastalarımda da selülit gördüm. Yani gerçekten kadınlarda böyle bir talihsiz durum da var. Sadece kiloya veya kötü beslenmeye bağlı değil. Son derece aslında fit ama selülit var. Ama selülitle. Demek ki selülit herkeste oluşabiliyor aslında. Kesinlikle. Yani sadece kilolu hastanın problemi değildir selülit. Her bedenden kişinin selülitle ilgili başı belaya girer. Genetik yatkınlığımız dediğim gibi en başta söz konusu. Ama çözümü var, çaresi var. Evet. Bunun mutlaka peşine dolaşmak lazım. Neden? Bıraktığımızda üst üste binmesi, sorunun büyümesi kaçınılmaz. Hiçbir şey yapmadığınızda o iyileşmeyecek. Hocam peki selülitlenmeye yatkın bir cilt deyince ne anlamamız gerekiyor? Ben onun hani dediğim gibi bizim milletimizde var olan özellik, daha doğrusu bizim demeyeyim ama kuzey ülkesi olmayan, daha çok güneyde Ege Akdeniz bölgesindeki yerleşimde cilt hafif kalın, cilt altı yağ dokusunun da
biraz gevşek olduğu, daha yumuşak yapıdaki, daha gevşek yapıdaki bağ dokularda ödemin birikmesi kolay olduğu için selülitin oluşması da çok daha kolay hale geliyor. Her ne kadar spor yaparak kaslarımızı sertleştirip toparlasak ve diri bir görünüme sahip olsak da genetiğimizden gelen bu gevşek bağ dokusu özelliğini değiştiremiyoruz. O yüzden de zaten zayıf bile olsak selülit görebiliyoruz. Peki hocam, şimdi Salih hocam şeyi çok merak ediyorum aslında. Tamam, bu terapiyi biz yaptık. Birincisi mezoterapi yaptırıyoruz. Yanında masaj tekniklerinden de faydalanıyoruz. Kaç seans yapacağız? Bu çok önemli. Tabii ki selülitin derecesine göre, kişiden Muhakkak. kişiye ve formasyon oranına göre değişkenlik gösteriyor. Ama ortalaması nedir? Diyelim ki 3. derecede bir selülitten söz ediyoruz. Şimdi 3. derece bir selülit ise tabii ki tedavi süresini uzatmak lazım. Çünkü orada çoklu sorunlardan bahsediyoruz artık. Dolayısıyla en uzun terapi süresi 3. derecedir. Oraya 8-10 seans mezoterapi ile başlamak gerekir ve seans aralıklarını çoğunlukla 7-10 gün tutmak doğrudur. Ama tek başına mezoterapiden 3. derece selülitin tek başına... Mutlaka kombin tedavilerden mutlaka faydalanmak gerekiyor diyorsunuz. Belki yağ fazlalığı varsa mezoterapiye başlamadan önce bir soğuk lipoliz yaparak o yağ kitlelerini erimeye teşvik etmek gerekebilir. Mutlaka ödem çok yüksek düzeyde etkili olduğu için o hastalarda masaj terapileri, G5 masajı olabilir, lenf drenaj olabilir, belki diğer cihazlardan faydalanılabilir. Diğer iğneli yöntemlerden faydalanabilir, karboksiterapi gibi. Çok severim karboksiyi hocam. Bence nokta atışı bir işlemdir. Çok etkindir ama bizim biraz ağrılı, acılı tabii. Biraz ağrılı ve birazcık artık sanki ne oldu? Demode mi oldu? Bir dönem çok kullanılıyordu aslında karboksiterapi. Ben inanılmaz kullandım ve yüzün, vücudun hemen hemen her yerinde kullandım. Çok da memnunum. Çok da severim karboksiterapiyi, etkinliğine çok inanırım. Ama dediğim gibi ağrılı bir yöntem ve dediğiniz gibi biraz demode oldu. Çünkü biz yeniliğe çok düşkün bir milletiz. Yeni bir şey çıksın, hemen ona koşalım. Ne olmuş acaba, ne diye bakalım. Oysa ki kanıtlanmış, etkinliği olan yöntemleri tekrar ve tekrar kullanmak hiçbir zarar getirmediği gibi en azından etkinliği kanıtlanmış bir yöntemle gidiyorsunuz. Çünkü hiçbir sorunda mucizevi bir çözüm yok. Belli fizyolojik temeller var. O temellere ait sorunlar var. O sorunların çözülmesi için geçmesi gereken bir süre var. Dolayısıyla bu değişmeyen bir yapı. O zaman çözümlerimiz de buna ait olmalı. Peki hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bugün tam yaz üstü değil mi? Bahardayız zaten. Yaz kapıda ana problemlerden biri olan selülitten söz ettik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. 8'de Sağlık programında konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Salih Sönmez Ateş'e verdiği değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımız son hızla devam ediyor.